Bir zamanlar uçsuz bucaksız, masmavi bir denizin kıyısında rüzgarla sarsılan tahta bir kulübe vardı. Burada her sabah erkenden kalkan, yüzü güneşten kavrulmuş, iyi yürekli, yaşlı bir balıkçı yaşardı. O her gün doğarken eski teknesini dalgaların arasına iter ve rızkını aramak için denize açılırdı. Saatlerce oltasını suya atıp bekledi. Deniz bazen sakin, bazen hırçın olurdu ama o hiç pes etmezdi. Bir gün oltasına o kadar güçlü ve parlak bir balık takıldı ki balıkçı gözlerine inanamadı. Olamaz, yakalandım. Altın bir balıktı. Balık dile geldi. Ey balıkçı, beni bırak. Ben bir şehzadeyim. Lütfen beni serbest bırak. Yaşlı balıkçı şaşkındı ama nazikti. Konuşan bir balığı yiyemem diyerek onu nazikçe denize geri bıraktı. Balıkçı akşam kulübeye döndüğünde karısı onu karşıladı. Masada yiyecek hiçbir şey yoktu. Yine aç kalacaklardı. Yeter artık. Bu yoksulluk bitsin. Bugün bir altın balık yakaladım. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Bir hazine Balıkçı gibi. Böyle bir gün şey boyu ömrümde yaşadığı görmedim. mucizeyi ve altın balığı nasıl serbest bıraktığını karısına heyecanla anlattı. Ancak karısı sevinmedi. Aksine Nasıl küplere böyle bir bindi. hata yaparsın? Adam, insan hiç değilse o balıktan yeni bir ev istemez miydi? Git o balığı bul diye emretti. Bize bu yıkık kulübe yerine güzel, taştan bir ev versin. Balıkçı gece karanlığında karısının korkusundan titreyerek denizin kıyısına, parıldayan dalgaların yanına Şehzadesi, duy gitti. beni! Seslendi. Ey parıltılı balık, Açığa çık, denizin lütfen! şehzadesi, karım ille de yeni bir ev istiyor. Altın balık suyun üzerine çıktı. Pulları ay ışığında parlıyordu. İsteğin oldu. Eve git, dedi sakindi sesle. İsteğin oldu. Balıkçı geri döndüğünde, o eski, rüzgarlı tahta kulübenin yerinde şirin, bahçeli, taştan bir ev duruyordu. Karısı evden çıktı. Mutluydu. Ama sadece bir gün sürdü. Bu ev güzel ama Bu çok eve küçük, sığmıyorum dedi. artık. Ben Ama kraliçe hayatım, olmak burası istiyorum. çok güzel. Bu yetmez. O sihirli balığa git ve beni görkemli bir şatoda yüzlerce hizmetçiyle kraliçe yapmasını iste. Balıkçı tekrar denize gitti. Bu sefer deniz mavi değil, koyu gri ve hırçın dalgalarla doluydu. Korkuyla Balık, seslendi. balık, balık! Balık, karım, o Balık! kraliçe olmak istiyor. Büyük Balık! bir şato istiyor. Balık su yüzeyine çıktı ama bu sefer parıltısı zayıftı. Git dedi. Karın kraliçe oldu. Git karın kraliçe oldu. Döndüğünde yamaçta artık taş ev yoktu. Devasa bir orta çağ şatosu, nöbetçiler ve hizmetçiler vardı. İçeride altın bir tahtta, elmas kakmalı tacıyla karısı oturuyordu. Hizmetçiler ona yelpaze sallıyordu. Ama karısı hala mutsuzdu. Kraliçelik yetmez Dünyayı diye istiyorum. bağırdı. Dünyanın tek hakimi imparatoriçe olmalıyım. Balıkçı dehşet içinde denize koştu. Deniz artık kapkara, dalgalar dağlar kadar yüksek ve gökyüzü şimşekliydi. Güçlükle bağırdı. Balık, lütfen son kez. Lütfen! Karım son imparatoriçe kez! olmak istiyor. Lütfen! Dünyaya hükmetmek istiyor. Siyah suyun içinden altın balık çıktı. Ama artık parlamıyordu. Rengi solmuş, yüzünde derin bir hüzün vardı. Balıkçı şatoya döndüğünde ne şato, ne nöbetçiler, ne de hizmetçiler vardı. Sadece eski tahta kulübe kalmıştı. Ah hanım, Kulübenin önünde Açgözlülüğü yine o ne yırtık yaptı pırtık bize? kıyafetler içinde karısı oturuyordu. Elinde çatlak tekne dümeni vardı. Açgözlülük, elindekinin kıymetini bilmemek, sonunda insanı her şeyden mahrum bırakır. Yetinmeyi bilmeliyiz.